bana kulüp klasik olarak çok şey kattı. Ama ben bir benzetmeyle size böyle bilgilerimi aktarmak isterim. Bir çantayla geldim. Hem akademik anlamda doldurmam lazımdı üniversiteye geldiğimde, hem de sosyal anlamda doldurmam lazımdı. Sosyal anlamda en çok doldurduğum o bilgiler Endüstri ve Verimlilik Kulübü sayesinde oldu. Burada birçok sorumluluk aldık. Tabii ki bu ilerlerken de bir bakacak olursanız hep doğru şeyler de yapmadık, hatalar da yaptık. Hataları ve doğrulukları en güzel yapacağımız yer de aslında Endüstri ve Verimlilik Kulübü'ydü. Bir şirket gibiydi. Şirketi batırabilirdik. Zirveye de çıkarabilirdik. Arkama baktığımda Endüstri ve Verimlilik Kulübü bende ayrı bir yeri vardır. Yetkinliklerimin temelinin atıldığı ya da şekillendiği yer oldu benim için. Benim kulüple tanışmam 2010 yılında hazırlık okurken oldu. Bir gün hazırlık kantininde bizim kulübün standını gördüm ve orada MÜYAK diye bir şeyden bahsettiklerini öğrendim. Hevesli şekilde bana etkinliği tanıtan arkadaşı dinlediğimde etkilenmiştim ve biletimi aldım. Hayatımda ilk CV'yi kulüp mülakatı için hazırladım ve yine hayatımda ilk mülakatım kulüp mülakatı oldu. Mülakata girdim ve tahminde bulunacağınızın aksine yürütme kuruluna kabul edilmedim. Bu beni tabii ki biraz üzmüştü ama isteğimi kırmamıştı. 2. sınıftayken biraz daha profesyonelce yeni bir CV hazırlayıp devamına kendimi tanıtan bir ön yazı eklemiştim bu sefer. Tekrar başvurdum ve yürütme kuruluna kabul edildim. Mezun olduktan sonra da kulübün etkinliklerini takip etmeyi asla bırakmadım. Neden? Çünkü Ford Otosan'da işe girişimde ve işimin bu denli sürdürülebilir olmasında kulübün çok büyük faydalarını gördüm. Neydi bu faydalar? Birincisi, bizler bilet satıyoruz biliyorsunuz. Bilet satmak öyle her yiğidin harcı değil. Yoldan insanları çevirip etkinliği anlatmak, saatlerce aynı cümleleri kurmak, günlerce erkenden kalkıp okula gitmek, arada bilet satmak vesaire. Bunların hepsi özveri gerektiren şeyler ve iş hayatına atıldığınızda da özveriyle çalışmanız gereken çok günler olacak. Bu noktalara gerçekten sizi hazır. Kulüpte bulunduğum dönemlerde yapmış olduğumuz çalışmalar, özellikle takım çalışması, organizasyonlara hazırlık gibi süreçler gerçekten iş hayatında sizi çok daha sabırlı, çok daha anlayışlı bir hale getiriyor. İnsan kaynakları alanında görev alırken özellikle işe alım sürecinde yeni mezun arkadaşlar da mutlaka bu tarz öğrenci kulüplerinde, sivil toplum kuruluşlarında veya topluluklarda görev alıp almadığına mutlaka bakıyorum. Çünkü öğrencilik hayatı sadece teorik bilgi ve ders değil biliyorsunuz. Aktif olarak ne tarz çalışmalarda bulunmuş. Görev almasa da katıldığı etkinlikler, faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri nelerdir? Bunlar adaylık sürecinde fark yaratmanın en büyük anahtarlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Okulla birlikte bir, belki iki hobi ya da işte iş yürütmeniz gerekir ki hayatınız boyunca çalışacağınız zaman, hayatınızı sürdüreceğiniz zaman karşınıza çıkacak şeylerle başa çıkmayı öğrenebilin. Ben üniversite zamanım boyunca okulun yanında kulübü idare ettim ve kulüple birlikte de 3 yıl boyunca okulumuzun radyosu Radyo A'da programcılık yaptım. Üçünü birden yürütmek gerçekten bana keyif verdi ve benim bölümün bana vermediği bölümlerimi geliştirmeme yardımcı oldu. Kulübümüz öğrenciler için adeta gelecek fırsatları açılan kapılardan biridir. Ben de bu fırsatlardan hem öğrenciyken hem de mezun olduktan sonra yararlandığımı düşünüyorum açıkçası. Bu kulübün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Benim için dolu dolu 3 yıldı. Yani üniversite hayatımı gerçekten böyle dolu dolu geçirme fırsatı yakaladım kulüp sayesinde. Eskiden daha çekingen, iletişimini nasıl kuracağını bilmeyen bir Damla vardı. Ama bu kulüpte geçirdiğim 3 yıl sonrasında artık daha özgüvenli, iletişimini nasıl kuracağını bilen, daha az çekingen bir Damla var. Belki de bu özelliklerimizi KYK standında o soğuğun altında bekleyerek kazanmış olabiliriz arkadaşlar. Benim için kısıtlı zamanda ve stres altında hızlı karar alabilmek, zaman ve süreç yönetimi bu kazanımların başında geliyor. Aslında kazanımların ne kadar fazla olacağı tamamen size bağlı. Siz ne kadar sorumluluk alırsanız bilin ki kazanımlarınız o derecede artacaktır. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın ki aradan yıllar geçse de geriye dönüp baktığınızda tabii ki en büyük kazanımınız geçmişten elde etmiş olduğunuz dostluklarınız olacaktır. Ben öğrenci temsilcisiyken de kulüpteyken de
Anadolu Üniversitesi'ni soran arkadaşlara, işte Endüstri Mühendisliğini tahsil eder misiniz diyen herkese önerdiğim tek bir şey vardı. Muhakkak kulübe üye olun, kulüp çalışmalarına katılın. Şunu net bir şekilde ifade edebilirim. Yani kulübe girmiş olmasaydım öğrenci temsilciliği de yapmayacaktım. Çünkü ikisi bir arada güzel oldu. İkisini bir arada yürütmek faydalı ve verimli oldu. Yani çok iyi bir, ilgili bir kişiyle beraber bir proje tabanlı staj yapmıyorsanız kulüpte kazanacağınız deneyimi ne stajda ne de okuldaki derslerde herhangi bir yerde kazanamazsınız arkadaşlar. Kulüpte yaşadığınız o profesyonellik, kulüpte gördüğünüz ortam aslında sizin iş dünyasına 1-0, 2-0 önde başlamanızı sağlıyor. Bir çocuk yetiştirirken gösterilen adanmışlık ve aidiyet duygusu aynı şekilde kulüp içerisinde geçerli bence. Gösterdiğimiz bu aidiyet ve adanmışlık hissiyatı hem bizleri hem de kulübü bir adım ileri götürmek için gerekli olan en büyük itici kuvvet olduğunu düşünüyorum. Okul bitip geriye dönüp bakınca bir ebeveynin bir çocuğa bakıp hissettiği şeyleri hissediyorsunuz. Biz her sene geldiğimizde bir önceki gördüğümüzden daha güzel bir MİAK görmeye çok alıştık. Ve bu bize sürekli gurur veriyor. Yani hani bizim ben 10. MİAK düzenlerken elde ettiğim gururu her geldiğimde tekrar fazlasıyla yaşıyorum. Bu sene bunu yapamadık. Covid-19 sebebiyle etkinlik iptal edildi. Ama eminim ki tüm ekip zaten bu zamana kadar çoğu hazırlığınızı tamamlamıştınız. O yüzden biraz sizin için zor bir durum. Gelecek sene bunu telafi edeceğinize inanıyorum. Bu önlemler devam etse bile alternatifini bulacağınızı biliyorum. EBK benim üniversite hayatımın en büyük şansıydı. Her geçen gün büyüyen bir aileye sahibim ki üniversite hayatında böyle bir aileye sahip olmak bence çok büyük bir avantajdı. Başkan yardımcılığı görevindeyken okulların bölünmesiyle kulübümüzün adına gerçekten zorlu bir döneme geçmiştim. İçindeyken bu zorlukları yaşarken kesinlikle kendimi bir iş dünyasının simülasyonundaymışım gibi hissediyordum. Çünkü biliyorum ki iş dünyası çok daha fazla zor ve biz bu tür organizasyonlar yapıp görevlerde yer alırken gerçekten iş dünyasının küçük bir simülasyonunda yer aldığıma inandım. İşe girişimde kulübün katkıları çok büyük. Ben son yılımda uzun dönem stajyer olarak şirkette aslında çalışmaya başlamıştım. Bunun sebebi de kulüpte edindiğim bir network'tu. Daha sonrasında işe temelli olarak alınmamın sebebi ise kulüpte gördüklerimin aynısını iş yerinde de uygulamam da aslında. Yani kulübe ilk girdiğinizde yürütme kurulundayken işte firmalarla yazışmaya başlıyorsunuz. Mailleşme sürecini öğreniyorsunuz. Ben bu süreci aynı şekilde iş yerinde de kullanmıştım. Bir etkinlik çıkarmanın hissi çok özel bir şey. Ben çok özledim o hissiyatı. Size tavsiyem adını çıkartın yani. O zamanlar gerçekten çok özleniyor. Ben çok özledim. İlk işim de yine kulüp aracılığıyla almıştım. Şöyle BMC savunmadan aramışlardı. Görüşmeye gittim. İşte Ford Otosan nedeniyle hani CV'mde onu gördükleri için işte davet ettiklerini açıkça söylemişlerdi. Derken konuşurken kulüpten de konu açıldı ve bu ilgilerini çekti ve konuşmanın aslında domine eden tarafı Ford olması gerekirken kulüp olmuştu. Ve ben ertesi gün iş teklifi almıştım. Daha sonra tabii kulüp üzerine neden durduklarını daha sonra anladım. Benim gibi bir çayla 60 kişilik deneyimli ve deneyimsiz insanlardan oluşan bir tasarım ekibini yönlendirilmesiyle görevlendirmişlerdi. Burada işin içerisine gerçekten ekip olma, işte ekiple iletişim kurma konusunda başarılı olmanız gerekiyor. Sancılı süreç başladı. Sancılı süreçten kastım tabii ki bir iş arama süreci. Bu dönemde tabii kimi firmalar beni kabul etmedi, kimi firmaları ben kabul etmedim. Çünkü yola ne o iş olursa yaparım mantığıyla hiç çıkmamıştım. Bu sebeple biraz daha bekledim. Doğru kararlar almaya çalıştım. Ve başladığım dönemde karşıma bir fırsat çıktı. Ben LG Electronics'te çalışmaya başladım. Belki sizlerle de beraber çalışma fırsatı elde ederiz. Belki yolumuz kesişir. Umarım doğru zamanda doğru fırsatlar karşınıza çıkar. Ve bu fırsatlar karşınıza çıktığınızda onları yakalama gücünü elinizde bulundurursunuz. Üniversite hayatım boyunca endüstri mühendisliğini çok fazla isteyen ya da bu üniversitede okumalıyım diyen bir insan hiçbir zaman olmadım. Fakat kulüple beraber hem mesleğimi sevdim hem de aslında üniversitemi ve çevremdeki insanları sevdim ve birlikte birbirimizi çok geliştirdiğimize inanıyorum. İnsan kaynakları bizden bir hikayenizi anlatın diyor.
Ben de hikayemde Endüstri Verimlilik Kulübü'nü anlatmaktan gurur duyuyorum. Ve benim hikayemin kahramanları aslında bu kulübe emek vermiş herkes oluyor. O yüzden de bu hikayeye sahip olduğum için çok mutluyum. Umarım herkes hayal ettiklerini gerçekleştiriyor olur. Ben hayal ettim, gerçekleştirdim. Şimdi sıra sizlerde. Kendinize iyi bakın ve sakın ha sakın hayatınızı boş bırakmayın. Bir yerinden tutunun hayatınıza ve günün sonunda kafanızı yastığa rahat koyun. İyi ki Endüstri Verimlilik Kulübü var diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.